Arkadaşlar merhaba. Yeni bir incelemeyle beraberiz. Bugünkü ürünümüz Ankera'nın Q30 ürünü. Bunu inceleyeceğiz. Şu şekilde bir bakalım kutusunu ve özelliklerine. Özellikle şundan bahsetmişler. Hi-Res Sound sertifikasından bahsediyorlar. Bunun üzerine vurgulamışlar. Yine sertifika bahsetmişler. Bu mikrofonundan bahsetmişler. Mikrofonu olduğundan. Çoklu bağlantı seçeneği var mikrofonda. Herhalde 2 tane mikrofonu var. Bundan bahsediyor. Kısa müzik dinleme özelliğinden bahsedilmiş. 5 dakika 5 dakika şarjla 4 saat kesintisiz dinlemeden bahsetmiş. NFC bağlantı bundan bahsetmişler. Dokunmatik transparan modu var demiş. Onu bahsetmişler. Evet. En yukarıda en büyük özelliği aktif gürültü engelleme özelliğini vurgulamışlar. Güzel çalışıyor. Bunu deneyimledik. Bir bakalım şimdi neler var içerisinde. Açalım kutumuzu. Kutunun içerisinde kendisi şık bir kılıfla ve içinden dokümantasyonlar yani kılavuzu. İçinde bir şey daha var mı? İçinde başka bir şey yok. Kullanma kılavuzu çıktı içerisinden. Quick Start, hızlı başlangıç. Ve ürünün kendisi şık bir kılıfla gelmiş. Sağlam bir kılıf. Kadife gibi bir şey mi o? Ve kadife gibi. Keten gibi mi? Yani Keten gibi. keten gibi. Evet. Şu sürüyoruz ama içinde cız ediyor. İçin gıcıklanıyor mu? Hani Aç bakalım ne çıkacak içinden. evet, kutular büyük müsün küçük müsün diyorsun. Açıyorum. Çok büyük olmasın ya. Tabii. Evet. Oba. Ürünün kendisi. Type-C şarj kablosu çıktı. Güzel olmuş. Günümüz teknolojisi bir Type-C olması iyi olmuş. Bir Çünkü tarafı normal Type A. evet, USB-A, bir tane Type-C. Şu Type-C'nin artık evrensel olması gerekiyor. Birçok şeyimiz artık Type-C üzerinden şarj ediliyor. Bunun olması güzel. Bunu sevindim. Evet. Şurada bir akçe koymuşlar içinde. İçinden Akçe kara gücü. silkeler çıkacak içinden. Bu şekilde 3.5 jack bağlantı kablosu çıktı. Kontrol var mı onda? Bunun üzerinde bir bakalım. Şu açalım. Yoksa sadece uzatma mı? Herhangi bir kontrol aparatı yok. Sadece stereo jack olarak bağlantı kurabilmek için. Herhangi bir kontrol aparatı falan, ses açma, kapanma gibi özellikleri yok. Olsaydı iyi olurdu. Bu bir eksi özellik mi? Bence eksi özellik. Evet. Şuradakiler alalım. Ürünün kendisi şu şekilde araya karışma şey koymuşlar. Birbirine sürtmesin diye. Çizmesin diye bir Sünger. sünger koymuşlar. Ürünün katlanan bir yapısı var. Şu şekilde açtık. Şunu bir kenara alalım. Siyah rengi herhalde. Şu metal Evet. kasa. Rengi siyah. Yine böyle bir adlandırması varsa gece siyahı derse siyah bir rengi var. Artık gece siyahı diye geçiyor. Ne diye geçiyor? Gökyüzü siyahı. Yeni bir renk. Şu şekilde maksimum Oy maşallah. açabilme şu şekilde. Aynen. Güzel. Yine şu kısımları Yumuşak pet. yumuşak süngerimsi petleri var. Bu şekilde olması güzel olmuş. Kulağa rahat oturuyor. Ve bunu taktığınız zaman dışarı olan bütün şeyinizi kesebiliyor. İzolasyonu güzel yapılmış. Güzel olmuş. Terletiyor mu? Evet, terletmeler oluyor. Ondan bahsedeceğim biraz sonra. Şu kısım kafa bandının olduğu kısım da aynı şekilde yumuşak süngerle yapılmış. Kafanıza herhangi bir baskı kurmuyor. Zaten ürün hafif bir ürün olduğu için kafanızda herhangi bir ağrı falan hissetmiyorsunuz. Genel itibariyle ürünün fiziksel özellikleri bu şekilde. Yeni standart yani yeni gençlerin kullandığı şekil itibariyle şöyle dönebilmesi, kafaların dönmesi güzel olmuş. Ya boynunuza bu şekilde asıp sizi rahatsız etmiyor. Ya şu şekilde olduğunda çenenize bir baskı kuruyor. Şu şekilde boynunuza taktığınızda. Evet. Bu biraz kötü oluyor. Şu şekilde dönebilmesi güzel olmuş. Bir de kafaya takınca o dönmenin etkisiyle daha rahat kullanıyor insan ya böyle. Evet, kafanızı sağa sola çevirebiliyorsunuz. Böyle o kulaklık hafif böyle bir dönüyor ya sağa sola senin kafana taktıktan sonra. Evet, Tepesi dönmeden. Güzel oluyor yani. aynen. Rahat oluyor.
Şu şekilde başlıkları oynayabiliyor kulak yapınıza göre. Burası da güzel olmuş. Burayı da beğendim. Ha işte orada demek istediğim o. Hani kulak yapına, baş yapına göre Evet. üstü düz kalırken o taraflar oynuyor. Güzel. Şimdi tekniklerle girmek istemiyorum. Teknikleri zaten videonun altında veya üstünde yayınlayacağız. Biz deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Şimdi onun dışında az önce belirttiğim gibi Type-C üzerinden şarj oluyor. Hemen yanında bir açıklama kapama düğmesi var. Buna 4 saniye basılı tutup öyle açıyorsunuz. Hemen yanında NFC bağlantı özelliği var. Aynı zamanda bu mod tuşu. Az önce bahsettiğimiz modlar arasında geçiş yapıyorsunuz. Yani aktif görüntülemeyi açıyorsunuz. Transparan modunu açıyorsunuz. Ya da normal moda dönüyorsunuz. Bu tarafta da yine klasik ses açma kapama ve bir sonraki şarkıya geçme tuşları var. Burada da 3.5 Kablomuzu takıyoruz. 3.5 mm'lik stereo jack kablomuzu takıyoruz buraya. Bu kabloyu kullandığımız zaman kapalı olduğu durumlarda yani şarjının bittiği durumlarda bu kabloyu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani pasif moda geçiyor. Evet. Pasif moda geçtiği için yani artık yani piliniz bitti dahi durumlarda da bunu açıp kullanabiliyorsunuz. Kaynağının performansına göre Evet. çıkışlı. Tabii. Burada bu kabloyu kullandığınız vakit kendi özelliği, kendi Bluetooth devre dışı kaldığından dolayı bağladığınız ses kaynağın Önemi ses artıyor. gücü neyse ona göre ya kaliteli ya da kalitesiz bir ses alabiliyorsunuz. Şimdi ürünle anlatacaklarım kısmı bu kadar. Şurada az önce kutuda belirttiğim gibi dokunmatik bir alan var. Bu dokunmatik alana basarak yine modlar arasında değişiklik yapabiliyoruz. Elinizi şöyle dokunarak transfer modu açılıyor. Basarak kapatabiliyorsunuz. Güzelmiş. Onun dışında bu bir oyuncu kulaklığı mı? Bir oyuncu kulaklığı değil. Normal bir müzik kulaklığı geçiyor. Stereo kulaklık. Üzerine sanal 7+1 özelliği vesairesi yok. Bundan dolayı da oyunu oynadığınız durumlarda arkanızdan gelen sesleri falan duyma gibi sesi yönlendirme olayları yok bunda. Bu direkt stereo bir müzik kulaklığı. Müzik dinleme keyfinizi üst düzeye çıkartıyor. Onun dışında başka neler sayabilirim? E, Daha önceki kullandığım kulaklıklara göre ses kalitesi mükemmel, güzel. Yani beğendim ben. Baslar ve tizler nasıl? Evet, baslar Herkesin güzel. sorduğu soru. Evet, herkesin merakla beklediği konu bas ve tiz dengesi. Ben baslara önem veren bir kişiyim. Basında yumuşak olmasını istiyorum. Yani derinden ve küt küt vurmasını değil veya atıyorum nasıl söyleyeyim ya bir tahtaya vuruyormuş gibi bir ses değil, yumuşak gelmesini istiyorum. Derin bas, deep bas dedikleri. Evet, derin bas mı ona? Derin bas, evet derin bas diyebiliriz. Ben öyle adlandırayım. Ee, Yani yumuşak bas olması gerekiyor. Ne sesi boğsun, ne sesi öldürsün, ne de diğer sesleri, yani tiz sesi falan kaybetmek istemiyorum. Yani düşük frekanslarda o bası verebiliyorsa zaten kalitelidir. Evet, benim aradığım buydu. Bu kulaklık bunu görüyor haliyle. Şunu söyleyeyim, bu kulaklığı aldığınızda bir equalizer ayarı mutlaka yapmanız gerekiyor. Üzerine giren varsayılan modda bundan ses deneyimizi düşürür. Mutlaka ve mutlaka bir eco ayarı yapmanızı öneririm. Telefonla bağlantı kurularak yapılabiliyor mu bunda? Tabii. Kolaj Şimdi ayarı. birazdan uygulamasına bakacağız. Telefondan bağlantı kurup üzerindeki eco ayarını düzeltebiliyoruz. Diğer birkaç özelliği var. Onları da açıp kapatabiliyoruz. Güzel. Onun dışında başka bir kulaklıkla ne olabilirdi? RGB diyor arkadaşlar. Gençler RGB sevenler. Bunda herhangi bir RGB aydınlatma yok. Sadece şurada açma kapama tuşunun yanında bildirim ışığı var. Burada Evet. şurada bir bildirim ışığı var. Şu kısımda. Beyaz renk. Evet bu RGB yok, W var o zaman. yani White. white. Değil mi? White'ı var. Ama bu değişiyor. Mavi oluyor, kırmızı oluyor. Oo. Şarjın azaldığı durumlarda kırmızı. Bağlantı kurduğu durumda mavi. Red Blue. Evet. RGB yakar. Yani bu ilk RGB'ler bunlar. İlk RGB'ler bunlar. Piliyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Üzerindeki değerleri bizzat deneyimleyemedim. Çünkü o kadar uzun süre kullanmıyorum. Günlük kullanım tarzım 1 saat kadar müzik dinliyorum. Ve yaklaşık bir 15 gündür, 20 gündür şarj etmediğimi biliyorum. Şu an hala üzerindeki şarj devam ediyor. Yani bu değerlere yakın bir performans olabilir. Ben buna yakın bir değer aldım. Dediğim gibi çok aktif sürekli müzik dinlemiyorum. Bir de senin Akşamları bir ses saat. seviyenle de alakalı bir Tabii. şey. Yüksek sesle dinlersen 40 Yüksek saat, sesle 40 saat değil 20 saat gider. aynı zamanda şu da olay da var. Yüksek ses ve noise cancellation. Yani bu aktif gürültünün bile açıksa da bu şarjı etkileyen bir durum. Evet. Bu aktif gürültü engelleme özelliği şu şekilde çalışıyor. Üzerindeki mikrofonlardan
dış ortam sesini algılayıp size ters frekansta ses göndererek o sesi sıfıra indiriyor. Yani Nötrlüyor gibi bir şey. nötrlüğü gibi. Evet. %100 çalışıyor mu? Evet. İşini görüyor. Dışarıdaki seslerin %70'ini, %60'ını engelleyebiliyor. İyi bir şey. Bence güzel. Ben bu performansını beğendim. Çok daha iyileri var mı? Çok daha iyileri var. Ama bu kulaklığın fiyatını göz önünde bulundurduğunda bu çok iyi olmuş. Ne kadar aldığını hatırlıyor musun? Bu kulaklığı 2 ay önce 1999 2000 TL aldım. Yine Amazon üzerinde bir kampanya vardı. Yani 2024 Nisan ayında aldın desen 2000 Mart ayında. Mart ayında aldım Mart düşünüyorum. ayında aldın. Mart ayı 2024 Mart ayında 2000 TL aldım. Güzel. Tabii ülkemizde fiyatlar sürekli değişkenlik gösterdiği için Evet. fiyat performans ürüne bu dedim bu fiyat aralığında bu özelliğin olmasını çok beğendim. Çok iyi olmuş. Onun dışında bir sporcu kulaklığı mı ona da gelmek istiyorum. Şimdi şu kısımların petlerin yumuşak ve deri yapıda olması kulağınızı sarıyor ve kaplıyor. Yazın sıcak aylarda bunu kullandığı zaman terleme etkisi yaratabilir. Bundan dolayı ben bunu sporda kullanmayı önermiyorum. Terleme yapıyor. Evet. Arkadaşlar bu ürün Spor salonunda falan da herhalde. kullanılmaz. Yani Sıkıntı kullanırsanız olur. ama terliyorsanız iyi bir görüntü olmuyor. Onu vurgulayayım. Evet. Bir spor salonunda bunu kullanmak. Bir de şöyle söyleyeyim. Spor salonunda bunu kullandığından ani hareketlerde falan bu ona gelmiyor. Ya belki koşu bandında falan hani Yani. gider. Onun dışında başka herhangi bir eksiğini ben görmedim. Memnun kaldığım bir ürün. Malzeme kalitesi nasıl oldu? Malzeme kalitesi güzel. Malzeme kalitesi güzel. Şu şekilde şu kısmı Metal alüminyum, kısım, metal metal kısım bayağı olması güzel gözüküyor. kaliteyi hissettiriyor bize. Şu Evet. kısmın deri yapıda olması güzel. Hoşuma gitti. Şunu söyleyebilirim. Şunun deri değil de hani kadife gibi petlerin de kutu içerisinden çıksa daha da güzel olurdu. Değiştirebilseydik biz. Ya da seçenekler Değişmiyor yani. sunsalar da bize iyi olurdu. Ya biz bunu spor yaparken de kullanırdık. Ve atıyorum spor yapmadan önce uzun saatler bu kulaklıkla oyun oynayacaksanız bu bir size olumsuz etki olarak geri döner. Çünkü bu terleme yapıyor. Evet. Terleme yapıyor. Evet bu kulaklıkla anlatacaklarım bu kadar benim. Şekilde katlanıp kutusu içine koyabiliyoruz. Küçük bir portatif yapısı var. Gittiğiniz yere bunu rahatlıkla götürebiliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir olumsuzluk yok. Ha şunu da belirtmek istiyorum. Ses kalitesi baslar ve tizler ne oranda? Bu kulaklık bası yüksek geliyor. İlk varsayan bası yüksek. Bunu aldığınız ekoloji ayarından ayarlarsanız düzgün bir seviyeye getirirseniz güzel bir ses oluyor. Tizleri de almaya başlıyorsunuz. Ama bu kulaklık varsayılan olarak bası ağırlıklı geliyor. Evet. Benim Biraz da aradım, zevk meselesi işte. Herkes yani kendi kulağına göre ayarlayacak. Nasıl müzik bas dinlemeyi kulaklı seviyorsun. bas kulaklığı arıyorsanız bunu önerebilirim. Çünkü benim diğer önceki kulaklıkla yine karşılaştırdım. Aklımdan geçenleri düşünüyorum. Logitech'in birkaç ürünle kullandığımda bunun bas kalitesi onların çok çok üzerindeydi. Evet. Ne kullandım? Onu da söyleyeyim. Logitech'in G Pro X'i kullandım. Şu an G Pro X herhalde en baba kulaklığı değil mi? Logitech'in en tepe kulaklıklarından bir Şu an en tanesi. tepesi. Oyuncu kulaklığı diye geçiyor. Yine o da kendi dalında ödül almış bir kulaklık. Onunla karşılaştığımda bunun ses performansı, yani oyunu geçerek söylüyorum. Müzik olarak bu ondan bir kat daha üstün, hatta 2 kat daha üstün diyebilirim. Demek ki oyun oynayacaksan onu. Evet. Müzikle ilgiliysen buna. Müzik ve filmde bunu Evet. öneriyorum. Ama diğer senaryoda oyun oynayacaksanız diğer kulaklığı öneriyorum. Bu kulaklığı oyunu oynanmaz mı? Tabii ki oynanır. Ama rekabetçi oyunlarda ses kasıyorsanız, bir de ses kasma olayı çıktı. Evet. Bu kulaklık size hitap etmiyor. Bunda herhangi bir ses kasma olayı falan yok. Çünkü stereo kulaklık, üzerinde sanal bir 7+1 desteği vesairesi yok. Tek bir sürücüsü var, sağ ve sol şeklinde. Size bu yönlendirme yapmadığından dolayı bunda herhangi bir oyun oynarken size herhangi bir bilgi vermiyor. Evet. Size standart kaliteli bir müzik sunuyor. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar. Kılıfı da güzel. Kılıfını da beğendim. Böyle bir şey çıkmasa güzel olmuş. Taşınabilirlik. Bunu alıp seyahat edebilirsiniz. Güzel olmuş bu kılıfı da beğendim. Yani bunlar ufak detaylar ama insanı mutlu eden detaylar. Güzel olmuş. Evet. Peki son bir şey soracağım. Biraz daha üstüne ekleyerek Q35 almayı düşünür müydün? Şu 35'te bunun arasında kağıt üzerindeki verilere baktığımda veya kullanıcı incelemelerine baktığımda aralarında onda
Q35'te birkaç sertifikanın olduğunu biliyorum. LEDAC sertifikası var. O da Sony'nin çıkartmış olduğu bir sertifika. Bu Bluetooth ve wireless üzerinden ses aktarımlarda sesi kayıpsız aktardığını söylüyor. Bunda bu özellik yok. Onun dışında diğer özellikleri birebir aynısı. Evet. Bir de rengi biraz mavimsi galiba Q35'in. Başka ben de bir bakıyorum. Bunun da renk seçeneği vardı. Ben bunu alıp satın alırken diğer seçeneği gördüm. Bir de onda böyle bir tıklama seçeneği herhalde yok bildiğim kadarıyla Onu bilmiyorum. Q35'te. Q35'te dokunmatik mod var mı onu bilmiyorum. Ama yani renk olarak onda bu rengi vardı. Siyah, mavi, beyaz renkleri mevcuttu. Bir uygulamasına bakalım. Tamam. Yazılımını göstermek istiyorum. Evet. Evet. Bağlantımızı kurduk herhalde. Ürünün yazılımı bu şekilde. Anker'in Soundcore diye bir yazılımı var. Bunun üzerinden cihazla ilgili ayarlarımızı yapabiliyoruz. Az önce bahsettiğim gibi equalizer ayarı burada. Mutlaka bunu özel bir ayar tanımlayın. O ayara göre basit ve tiz dengesi sağlayın. Burada kendi varsayılan modda kendi sunmuş olduğu profiller de mevcut. Buradan da seçebilirsiniz. Evet. Ama mutlaka bir eko ayarı istiyor. Onun dışında e, pil durumunu görebiliyorsunuz. Şurada üstüne uyku performans kısmı var. Burası da siz bu ürünü alıp kulağınıza taktığınızda hangi ortam sesi seviyorsanız size atıyorum bir çiftlik evi veya bir kuş sesi veya bir tren sesi veya bir doğa sesi açarak bunu dinleyebiliyorsunuz. Yani Uyku öncesi herhalde sizi uykuya başucuna koyup kullanıyorsun. motive etmek için Anladığım mi? kadarıyla. Şu an ses geliyor mu? Şuradan basalım. Bas bakalım play'e. Evet böyle bir Evet. kuş sesi. Bunu başucuna koyuyorsun bence ya. Bunu kafana takarak uyatamazsın sonuçta. Yani bilmiyorum bu nasıl olabilir? Hani, Uyuyakalı kırarsın. yani seyahat esnasında buna hani oturarak uyuyanlar olur ya. Belki onun için mi tasarlanmış? Ya o da olabilir veyahut da dediğim gibi başucuna koyuyorsun. Çünkü buraya bile geliyor yani şu an kuş sesleri. Rahat duyuluyor. Şu neymiş? Tren sesi herhalde. Bir tren sesiyle Tren uyumak sesi biraz adamı şey yapar ya. ilginç. Şu neymiş? Yani şu damla sesiyle işkence yapıyorlar ya aynı o hesap. Duvar saat sesi. Oh tam çıldırmalık. Ya bunlar aslında şu neymiş? Rüzgar fan sesi mi acaba? Bu tam buraya gelmiyor sesi. Yani şöyle bu bir sanal fan sesi. Serinlediğini sanıyorsun. Sesle beraber. Evet. Şimdi basınç döndürelim. Şimdi şu modlara bahsedeceğim. Az önce söylediğimiz modlar vardı burada. Aktif gürültü engelleme özelliği, şeffaf modu ve normal mod. Normal modda kendi standart bütün özellikle devre dışı kaldığı mod. Şeffaf modu seçtiğinizde dışarıdaki sesleri size iletebiliyor. Bunun avantajı veya dezavantajı şu şekilde. Siz konuşmalarınızı yaptığınızda sizi duymanızı sağlıyor. Mesela atıyorum bir Bluetooth'la görüşme yapıyorsunuz. Bu mod kapalıysa kendi konuşmanızı duymuyorsunuz. Atıyorum bir oyun Sonra oynarken bağırmaya başlıyorsun. tabii bağırmaya başlıyorsunuz sesini duymanız için. Oyun oynarken de bu modu açabilirsiniz. Aktif gürültü engelleme özelliğini açtığınız zaman burada da şu ayarlar devreye giriyor. Burada ulaşım, iç mekan ve dış mekan seçebiliyorsunuz. Ya atıyorum hangi mekanda olduğunuzda duruma göre o sesi seçerek ona göre bir aktif gürültü engelleme yapıyor. Atıyorum burada araçların sesini size geçirgen hale getirebilir. Şu şekilde dış mekanı seçtiğinizde ve iç mekanı seçtiğinizde bu şekilde. Tabii. Diğer mekandaki ne yazıyor? Kahve dükkanındaki ve diğer iç mekanlarda gelen sesleri ve ortam frekanslı gürültüyü ortadan kaldırır. Evet, şimdi ben mesela dış mekandayım. Bunu kulağıma taktım. Arabanın biri korna çaldı. O sesi duyabilmem için benim bunu dış mekanda mı kullanmam Evet, gerekiyor? tabii dış mekanı seçmeniz lazım ki bazı şeyleri bu önemli acil olan konuları duymanız gerekiyor. Evet. Yani hayatınızı tehlikeye atmamanız adına söylüyorum. Modları bu şekildeydi. Bunu cihazın kendi üzerinde de değiştirebiliyorsunuz. Buradan da değiştirebiliyorsunuz. Burada cihazla ilgili bir update yapabiliyorsunuz. Evet, cihazın güncellemesi varsa buradan da bakabiliyorsunuz. Şu an en son sürümü kullanıyormuşuz. Cihazla ilgili sürüm güncellemeleri buradan yapabiliyoruz. Cihazın seri numarası burada gözüküyor. Yine kılavuzu da okuyabiliyorsun. Evet. Onun dışında başka bir ayarı yok. Basit bir cihaz. Şarjı uzun gidiyor. 5 dakikalık şarjla yaklaşık bir 3 saat 4 saat dinleyebiliyorsunuz. Güzel olmuş. Evet. Type-C üzerinden şarj olmasa güzel olmuş.